Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için iç dolgulu, tarçınlı, bademli, dışı da muhteşem lezzetli bir kurabiye tarifim var. Çok beğeneceğinizi düşündüğüm bu lezzetli tarifi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Fazla vakit harcamadan hemen bu güzel tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı ekleyelim. 1 çay bardağı pudra şekeri ekleyelim. Bu iki malzememizi mikserle yaklaşık 4 dakika kadar çırpalım. Lütfen bu aşamayı atlamayalım. Pürüzsüz bir kurabiye hamuru olması gerekiyor. O yüzden yumurta ve şekeri mutlaka çırpalım. Pudra şekeriniz yoksa eğer toz şekerle de yapabilirsiniz. Bu şekilde pudra şekeri ve yumurtanın rengi açılana kadar çırptık. Gördüğünüz gibi krema haline geldi. Şimdi diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Üç su bardağı un ekliyorum. Hamurum cıvık olduğu için 1 su bardağı daha un eklemiş oldum. Toplamda 4 su bardağı un ekledim. Kurabiye hamurumuz ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru olacaktır. 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Hamurum cıvık olduğu için 1 su bardağı unu bu aşamada ekledim ve elimle tekrardan yoğuruyorum. Yakından da gördüğünüz gibi bu şekilde kurabiye hamurunuz ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru olduğu zaman hazır demektir. Şimdi ayrı bir kabın içerisine kurabiye hamurumdan bir parça kopararak iç harcını yapmaya başlıyorum. Kurabiyemizin yarısından biraz daha az olacak şekilde hamur ayıralım. 1 su bardağı çekilmiş bademi hazırlayalım. Ben tuzsuz badem kullandım. Tuzsuz, kabuksuz, çiğ badem kullandım. Tuzsuz olması yeterlidir. 1 su bardağı çekilmiş bademi ekledikten sonra 1 yemek kaşığı tarçın ekliyorum. 4 yemek kaşığı bal ekliyorum. Bal yoksa eğer reçel de ekleyebilirsiniz aynı ölçüde. Çekilmiş badem eklediğimiz için kıvamı kurabiye hamurunun birazcık katılaşacaktır. O yüzden kıvamlaşması için balı ekliyoruz. Tüm malzemelerimizi elimizle güzelce yoğuralım. Güzel kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırlayalım. 2 yağlı kağıdın arasına sade hamurumuzu koyalım ve merdane yardımıyla açalım. İnce bir şekilde kurabiye hamurumuzu açıyoruz. Hamurumuzun her yerinin eşit olacak şekilde merdane ile düzledikten sonra yağlı kağıdımızı kaldıralım. Hamurumuzun kenar kısımlarını bıçak yardımıyla keselim. Kenar parçalarını ayrı bir kabımızın içerisine alalım. Tekrardan bu işlemi yaparak hamurumuzu açacağız. Hiçbir hamurumuz israf olmuyor. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Şimdi zemin sade kurabiye hamurumuz hazır. Tarçınlı olarak hazırladığımız kurabiye hamurumuzu da rulo şeklinde açalım. Silindir halini aldıktan sonra hamurumuzun üzerine yerleştirelim. Bu aşamada dilerseniz çok kalın, dilerseniz de çok ince yapabilirsiniz. Ben orta kararda yaptım. Hem dışındaki sade kurabiye hamurunun lezzeti olsun hem de iç kurabiye hamurunun lezzeti dengeli olsun diye iç hamurunu kalın yapmadım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yağlı kağıdı öne doğru saralım ve birleştiği anda bıçak yardımıyla keselim. İki kurabiye hamurumuzun uçları birleşti. Şimdi bıçak yardımıyla kesiyorum. Uzun şeritler halinde dilimliyorum.
Hamurumuza şekil verdikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize aralıklı bir şekilde kurabiyelerimizi dizelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Yaklaşık 15 dakika kadar fırında tuttum. Hafiften üzeri çatladığı zaman fırından alabilirsiniz. Benmari usulü erittiğim bitter çikolatayı bir kenara alıyorum. Tarifimde toplamda 120 gram bitter çikolata kullandım. Bu kurabiye malzeme ölçülerine tam yetti. Şimdi benmari usulü erittiğim çikolatanın içerisine kurabiyemin uç kenarlarını batırıyorum ve çikolatalıyorum. Dilerseniz bu şekilde kaşıkla yapabilirsiniz ya da kurabiyenin ucunu direkt kasenin içerisine batırarak da yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Bu şekilde fazlalıkları da kenar kısımlarına akıtabilirsiniz. Benmari usulü çikolata nasıl eritilir bilmeyenler için kısaca bahsetmek istiyorum. Cezvenizin yarısına kadar su dolduralım. Üzerine bir kasenin içerisine çikolatalarımızı kırıp ekleyelim. Kısık ateşte cezvemizi ısıtalım. Isınan suyun buharıyla benmari usulü çikolatalarımızı eritmiş oluyoruz. Bu kadar kolay hazırlaması. Kurabiyelerimizin kenar kısımlarını bu şekilde çikolataya buladıktan sonra boş kalan yerlerini de sıkma torbasının içerisine kalan çikolatamızı ekleyelim ve çizgiler oluşturalım. Bu şekilde kalan çikolatamızı sıkma torbasının içerisine döktüm. Ucunu bir iğne ile deldim ve bu şekilde çizikler oluşturuyorum. Hem göze hem de damağınıza hitap edebilecek çok farklı ve çok lezzetli bir kurabiye. Kurabiyelerimizi çikolatayla süsledikten sonra buzdolabında soğuyana kadar yaklaşık bir 15-20 dakika kadar donduralım. Donduktan sonra çikolatalarımız donmuş olacaktır. Servise hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok lezzetli bir kurabiye. İç dolgulu, çikolatalı, tarçınlı, bademli çok lezzetli bir kurabiye. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Sizler kurabiyenin iç dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.